Artı eksiye hoş geldiniz. Artı eksiyi yeniledik, güncelledik. Kendi kulvarlarında başarılı olan insanları ronda, boxing'inde ağırlıyoruz ve onlara çok sert sorular soruyoruz. Bugün yanımda eski pilot, yeni işletmeci Engin Tozak var ve ona ilk sorumu sorarak başlıyorum. Engin, Merhaba. eski pilotsun. Evet. Hemen sorumu soruyorum. Sor. Ne zaman korkmalıyız, ne zaman Allah senin yanına geliyoruz demeliyiz? Ya şimdi şöyle aslında uçak kazası en az olan ama olduğunda da en çok kayıp yaşanan kaza. O yüzden rahat etmeniz lazım. Ama çok spesifik bir durum olduğunda ve çok tehlikeli bir durum olduğunda bu pilotların genel konuştukları bir speaker var ya, siz de duyuyorsunuz. Yani yolcular da duyuyor. Siz de dedim, biz de duyuyoruz. Yani ben eski pilotum, artık ben de duyuyorum. Seksi ses tonuyla konuşurlar, ladies and gentlemen of the kiss diye. Oradan kabin amiri kokpite diye bir anons duyarsan bil ki uçakta bir şeyler gerçekten ters gidiyor. Çünkü bu QRH kitabında yazan bir şey yani. Bu kaptanın kabin amirine tehlikeyi anlatmak için aralarındaki özel dilden olan bir cümle, yani kaptanın orada kafasına göre kurduğu bir cümle değil. Yani kabin amiri kokpite bir kalıp, bunu duyduğu zaman uçuş ekibi artık ne yapması gerekiyorsa, o anki durum neyse, yangın mı başka bir şey mi, ona göre önlemini almaya çalışıyor ama gerçekten kötü giden bir şey var demektir yani. Peki senin yaşadığın en tehlikeli durum neydi? Yani bir sürü tehlike yaşıyorsun aslında ama insanların da fark etmediği şeyler var. Mesela sizde veya çoğu insan da uçakta uçarken tek motoru sönmüş olabilir, inerken iniş takımlarının lastikleri patlamış olabilir ama bunları pek fark etmezsiniz. Yani aslında bunlar insanların, yolcuların çok fark edeceği bir şey değil. Çok ekstra bir hava durumu yoksa şeyse. Ben ilk release olduğumda 47 gün Pakistan'da kaldım. 2004'e giren yıl başında Aralık 17 idi galiba, Pakistan'a gittim. O zaman çünkü iç atışları çok yoktu. Charter şirketleri de para kazanmak için de kışın yatmak yerine uçakları ekibiyle beraber kiralıyorsun. İşte biz Pakistan International Airbase adına uçuyorduk. 47 gün kaldım. Orada bu cumulus bulutları vardır. Zaten bulutların içine girmeyeceksin. Eğer o kırmızı lahana gibi duruyorsa radarda, onun geçebildiğin kadar uzağından geçeceksin. Belki hatırlarsın, bir Türk Hava Yolları uçağının camı patlamıştı o bulutun içinden geçmeye çalışırken. Evet, evet. O yüzden iki tane böyle karnabahar gibi görüyorsun yani, kıpkırmızı böyle şey var. Cumulus bulutu var. Ama bizim uçağımız, ben EMAS A300'de uçuyordum. Uçağımızın genişliğinden 500 metre bu tarafa, 500 metre bu tarafa uzaktaydı bulutlar. Kaptan da sağ olsun, o zaman babam da biraz şanslı bir adamdı. Benim uçtuğum şirketin genel müdürüydü rahmetli. Onun devre arkadaşı kaptan, Orhan Pehlivan kaptan, hiç unutmuyorum. Oğlum dedi, bir kemerini bağla istersen dedi. Baktım böyle. Dedim ulan, yaşı geçmiş, daha 23 yaşında çakın bir adam, kendi götündeki kıllar ağarmış, bizi de yaşlı zannediyor dedim. Hani bana bir şey olmaz, sıkıntı yok, ben tutunurum falan dedim. Aralarından geçerken söylediğim kadarcık onu, ben bu cüsseyle kafamı uçağın tepesine vurdum. Hadi ya. İşte orada biraz dedim hani, Allah'ım tamam, artık çok dalga geçmeyeceğim, tehlikeli dediklerine inanacağım diye. Yani bunun gibi aslında bir sürü olay var ama en böyle ilk aklıma gelen bu. Peki illa ortadan mı geçmesi gerekiyordu? Onun için... Altından, üstünden, yani uzak neresinden geçebiliyorsan, kendi tabii ki de rutun dışında bir yere çıkamıyorsun veya aşağıdaki diyalogda olduğun nokta, cumulus bulutuna girmek istemiyorsan sana verdiği yere göre, yani kafama göre bulutu gördüm, hadi buraya gidelim, yapamıyorsun. Ha, yapamıyorsun. Tabii yapamıyorsun. Yukarıda aşağıdakinden daha çok trafik var. Buna emin olabilirsin yani. Peki yapsam yani ya çarpışma ihtimali oluyor. Ya her şey olabilir. Çarpışma ihtimali en yüksek ihtimal. Peki mesela uzun yolculuklarda uyku problemini nasıl hallediyorsunuz? Belli bir kurala göre uçuyorsun, yani dinlenme süren oluyor. Ondan sonraki uçuş zaten senin yapabileceğin uçuşa göre. Sivil havacılık kurallarına göre ilk uçuş arasında 9 saat dinlenmen lazım. Ama şöyle bir şey var tabii, mesela şimdi buradan ben hiç uçmadım ama Türk Hava Yolları'nın A340 uçağı tek seferde Japonya'ya uçuyor. 13 saat 45 dakika. Ben o uçakla gittiğim için biliyorum. Orada mesela ekstra bir kaptan daha oluyor. Neden? 8 saat mesaisi olduğu zaman dönmek için. Ama uçuşlarda, yani kokpitte şöyle bir şey olabilir. Çok gece uçuşu yapıyorsun, çok erken kalkıyorsun, çok geç yatıyorsun, yoruluyorsun. Out of record burası. Ben bir 20 dakika kestiriyorum, her şey sende. 20 dakika sonra beni uyandır. Sen de kötüysen bir 20 dakika uyanır. Tabii ki de böyle imece usulü yapılabiliyor. Çünkü yani herkes insan, herkes bazen yorgun olabiliyor. Benim hatırladığım kadarıyla bir pilottan duymuştum ama seninle teyit etmek isterim. Kalkışın 5-10 dakikası ve inişin 5-10 dakikası. Kalkışın 5-10 dakikası ve inişin 5-10, evet doğru. Kalkış ve iniş en tehlikeli zamanlar uçak için. Yani en tehlikeli dedim, aslında tehlikeli değil. En dikkat edilmesi gereken, en çok dışarıdan gelen etkenleri seni etkileyebileceği zaman diyeyim. Çünkü düz uçuşa geçtiğin zaman, 14.000 futun üstüne çıktığın zaman zaten bulutların üstünde oluyorsun. Yani orada yağmur yok, kar yok, bir şey yok.
çok ekstra bir bulut olmazsa. O yüzden iniş ve kalkış, bu da dediğim gibi yani uçak kalkıp düz uçuşa geçtiği zaman tamamdır. Düz uçuştan inişe geçtiği zaman işte orada gene başlar yani, hani düz uçuşta çok büyük tehlikesi olan bir şey değil. Doğrudur yani. Peki düz uçuşta işte otopilota mı bağlıyorsunuz? Otopilota bağlıyorsun ama insanların çoğu zaman yanıldığı otopilot yani şey olmuyor, böyle hani düğmeye basıyorsun tamam kaptan bende deyip de birisi uçağı kullanmıyor yani. Hani otopilota da gene sen yön vermen gerekiyor. Yani sağa dön dersen sağa dönüyor, sola dön dersen sola dönüyor. Sadece yani ona bir nokta belirtmen lazım. Otopilot dediğimiz hani ben düğmeye basıyorum, ondan sonra işte bir kadeh viski içiyorum, ayaklarımı uzatıyorum, inişe geldiği zaman otopilottan çıkartıyorum, indiriyorum diye bir dünya yok. Çünkü yukarıda geçtiğim bütün ülkelerin veya senin rutunda olan bütün noktalarla konuşma halindesin devamlı. Yani bir noktadan bir noktaya geçtiğinde uçuş numaranı, ikili kodunu söyleyip işte biz atıyorum işte TK572 şu noktaya gidiyoruz. Aşağıdaki de sana der ki durum ve şartlara göre, genel trafik şartlarına veya senin durumuna göre 3-2-1'e geçin veya işte şuraya geçin der. Ondan sonra o noktadan çıkarken biz çıkıyoruz dersin. Yeni noktanın frekansını verir, o frekansa geçersin. Tekrar aynı şeyi tekrarlarsın. Yani aslında otopilotta da sen gene aktif haldesin. Hiçbir zaman yani düğmeye bastın uçak kendi uçuyor değil. Öyle bir otopilot değil yani. O zaman aslında her girdiğin ülkede bir bilgi vermek Tabii ki de, zorundasın. tabii ki de. Her giydiğin ülkede ve ülkedeki noktalarda tek bir noktadan da geçmek zorunda değilsin yani. Mesela İtalya'nın üstünden geçersen 4 tane noktadan geçiyorsun. 4'üne de konuşman lazım. Denizlerde nasıl oluyor? Denizlerde girmeden önce konuşuyorsun ve çıktıktan sonra konuşuyorsun. Yani o frekansı bir yere kadar takip ediyorsun. Mesela okyanusu geçerken yarısına kadar bir frekanstasın, yarısından sonra bir frekanstasın. O zaman okyanuslar en tehlikeli alanlar diyebilir miyiz? Yani en tehlikeli alanlar aslında yani şöyle bir şey var. İşte uçakta yani insanların karıştırdığı işte kötü hava en tehlikelisidir, okyanus en tehlikelisidir, işte şuradan uçarsan türbülans bilmem ne falan filan, aslında her şey aynı seviyede tehlikeli ve tehlikesiz. Yani okyanusun üstünden uçuyorsun diye büyük bir tehlikesi yok. Sadece orada insanın stresi var. İnmek istesek nereye ineceğiz? Böyle bir tehlike. O zaman da insanlar diyor ki okyanus en tehlikelisi. Hayır, alakası yok. Aslında kendin onu tehlike gördüğün için en tehlikelisi sayıyorsun. Ama bazen karanın üstündeyken de inemeyeceğin yerler var yani. Tabii. O da çok tehlikeli mesela. Bir de biraz önce dedin ya hani otopilota bağladıktan sonra ayağımı atıp işte viskimi içiyorum diye yani ya da öyle zannediyorlar diye. Evet. Hiç alkol aldın mı? Asla. Aslında bunu yapamazsın. Yapanlar var mıdır? Çok üzgünüm. Tabii ki de vardır. Ama dediğim gibi sigaracılık gelip istediği zaman parmağından kanla test yapıyor ve o an alkol çıktıysa, ki bu normal çevirmedeki gibi hani ben bira içtim çıkmaz, ben ağzıma nane atayım çıkmaz gibi bir şey değil. Çıktığı anda bütün dünyada senin pilotluğunu kesiyorlar. Ondan sonra pilotun diye ne artistik yapabiliyorsun ne karı kız tavlayabiliyorsun. Çünkü pilot olmuyorsun yani. Durum bu. Bu arada pilot olmaya nasıl karar verdin? Başlarken de kendi kulvarında dedin ama ben birçok kulvarda koşmuş bir insanım. Yani ben sevdiğim şeyi yapmayı tercih ettim hayatımda. Belli bir şey yapayım da onunla kariyer yapayım tercih etmedim. Benim rahmetli pilottu. Avarbokun, askeri liseden Avarbokun'dan en son F-104 pilotuydu. Tabii her zaman rol model yani jet pilotu. Yakışıklı adam böyle hani şey gibi. Türk Top Gun gibi. Top Gun gibi ama işte buradan yola çıkarak babadan oğula değil. Ben mesela çoğu insan bana küfür ediyor ama pilotluğu hiçbir zaman böyle müthiş severek yapmadım. Bence zor bir meslek. Önde oturuyorsun, 298 kişi arkanda, benim uçtuğum uçak 298 kişilikti. Şu bir gerçek, bunu herkesin bilmesi lazım. Yani bence bilmesi lazım. Uçağın kapısı kapandıktan sonra içeride hiyerarşi hiçbir şey yok. Tövbe haşa, Allah da yok. Kaptan var. Yani kaptan düşeceğiz derse onu kimse tutamaz. Kafası giderse, kafası kaçarsa, ben düşüyorum derse düşeceğiz. Yani o yüzden çok tehlikeli zamanlar oluyor ama bunu yapamazsın. Yani asla içemezsin, bir şeyi içip takılıp gidemezsin, uykusuz dinlenmeden gidemezsin. 2-3 arasında dinlenmelisin. Bunlar çünkü yazılı olan kurallar aslında. Hani bu işin jargonu da değil, yazılı yani hani. Bu sivil havacılığın kuralları. Bunu yapmak zorundasın eğer bu işi yapmak istiyorsan. Aslında bir atletten farkınız yok o konuda. Yani aslında evet, performanslı bir iş. Bir de avukatlık, doktorluk ve birkaç tane daha meslek gibi devamlı okuman gereken bir meslek pilotluk. Çünkü devamlı refresh bilgiler geliyor. Uçak tipi değiştirdiğinde ayrı bir eğitime giriyorsun. Yani ben rahmetli babamın hatırlarım. 52 yaşında sabahlara kadar ders çalışıp bu ne amına koyayım bu saatten sonra ders mi çalışacağız dediğini çok hatırlarım yani. Ki kendisi hani ismi geçen iyi bir pilottu yani hani doğalından bir yeteneği vardı. Hiç savaş uçağı kullandın mı? Yok, hayır. Öyle bir ihtimal Amerika'da bir yer yapıyor diye biliyorum. Normal sedanter, yani sedanter dediğim hani pilot olmayan veya pilot eğitimi olmayan insanları savaş uçağına bindiriyor diye biliyorum.
Ama o da belli bir sürat içinde. Çünkü jet uçağı, yani savaş uçağı dediğimiz jet uçakları tamamen her şey çok farklı. Yani sen jet pilotuysan Porsche kullanan pistte Ferrari veya Porsche veya herhangi bir markanın pilotusun. Yani gerçek bir pilotsun ve her şey tepkin çok iyi olmalı. Vücut şartların çok iyi olmalı, kilon çok iyi olmalı, şey olmalı. Ama bizim uçtuğumuz uçaklar biz tır şoförüydük. Yani açıkçası tır şoförüydük. Uzun uçuşa geçtiğin zaman açıyorsun, bulut yok, hiçbir şey yok. Tamam o zaman hadi ya artık yeter tamam uçuyoruz diyebiliyorsan jet pilotu, yani o uçağa binmek, hiçbir şeye dokunmasan da G kuvveti var. Ve herkesin G kuvveti dayanıklılığı çok farklı. Yani G kuvveti dediğimizde mesela 5G çekiyorsan, ben şu an 95 kiloyum. 95 çarpı 5 neredeyse 500 kiloya yakın bir basınç buradan bastırmaya başlıyor G çekerken. Önce gözler gidiyor, sonra şuurun kayboluyor. Mesela jet pilotlarında veya işte G çeken pilotlar G Suite diye bir şey var mesela. Her şeyin bir çözümü var. Bir de uçağın güvenilirliği şurada var aslında aklıma gelmişken. Her şeyde 2 tane var uçakta. Sigortalardan da şeyden, yani biri gittiği zaman biri lider, mesela tek pilot o yüzden 2 pilot uçuyor zaten hani yedek olsun diye. Tek motor gittiğinde tek motorla da bir yere kadar uçabiliyorsun. Ki çift motor gittiğinde o gece kocaman teneke yığınının süzülme oranı var. Bunun dünyada bir tane örneği var, yani Amerika bir pilottu galiba. Adaya indiriyor, 2 motor yok. Süzülme oranı hesaplıyor. Biraz da işin içine matematik giriyor tabii. Evet. Orada iş zorlaşıyor ama her durum olabilir yani. Aslında o zaman düşüşleri böyle bunun dikiyle olmuyor değil mi? Yani bunun dikiyle olan da var. Hani uçak tamamen yaşadığı soruna bağlı. Yani şimdi 2 motorun da patladıysa hem yangın var hem kanatlar düştükten sonra koca metal yığını o kanatlarla süzülme oranın var. Süzülme oranını ayarlarsan belli bir yere kadar gidebiliyorsun. Ama dediğim gibi kaç kişi yapar? 100 kişi de bir kişi belki yapar yani. Yani bu biraz sıkıntılı bir iş ama bence en güvenli şeylerden biri. Çünkü kuralları çok. Babanın adını alabilir miyiz? Hasan Tozak. Hiç babanın öyle bir hikayesi var mı? Babamlar 73 devresi. Yani Hava Harp şimdi Yeşilgöl'deki Hava Harp Okulu'na gidip ana defterine baktığında 73 devresi isyan çıkartan tek devre. Ve isyan çıkartma sebepleri tatlıyı beğenmemeleri. Bütün komutanları yemekhane, yani benim babam ve babamın devresi biraz deliydi. Babamın, yani bizim tabii fotoğrafını gördüğümüz bir hikayesi var. F-104 ile uçarken gövde üstüne indiriyor uçağı. Yani gövde üstüne indirmek de aslında şöyle bir sıkıntı var. O hızda ve o şeyde herhangi bir pürüze taktığın zaman uçağa her şey olabilir, yani patlayabilirsin, çatlayabilirsin, bir anda infilak edebilirsin. Bizimki uçağı indirmiş. Helal olsun. Hani zaten herkes derdi yani bileği kuvvetli kaptansın diye. Bizimki uçağı indirmiş. Sanki hani o tehlike geçmemiş gibi. Bir de çıkmış uçağın üstüne böyle kanadına koymuş ayağını, böyle poz vermiş hani. Çok normal yapılan bir şey gibi. Bunun gibi bir sürü şey var tabii yani. Hani çok kötü yaşadığı olaylar da var tabii. Yani hani atıyorum şu an rakamı tam söyleyemem ama Hava Harp Okulu'ndaki sınıfa atıyorum 50 kişi başlayıp 9 tanesi pilot olarak çıkıyor. Yani belki bir 5-6 tanesi başka bir yere gidiyor ama geri kalanları ya şehit olmuş ya olamamış. Yani biraz sıkıntılı bir olaydan geçmiş. O yüzden çok sıkıntılı durumları vardı. Ve rahmetlinin ben gözlerinin dolduğunu, bir babasının vefatını gördüm. Bir de Türk Yıldızlarını izlerken her seferinde gözleri dolardı baba. Neden Türk Yıldızları? Muhtemelen kendi yaptığı şeyler aklına geliyor çünkü o uçağın içinde yani. Babam biraz da şeydir hani, yani Konya'da gösteri uçuşu yaptıktan sonra 2 sene gösteri uçuş yapılması yasaklanmış. Çünkü bizimki kendini Tom Cruise Top Gun zannettiği için kuleye çok yakın geçiyor. Ama burada Türkiye olduğunu unutuyor. Ve 2 sene yasaklanıyor yani. Sonraki 2 senede de oğlu geliyor. Ben de o zaman 3-4 yaşındayım. Babam komutan konuşmaya başlayacak bütün herkese. Ben başlıyorum çığlık çığlık ağlamaya. Çığlık çığlık annem anlatır. Oğlum diyor, hoca diyor buralarında bir aparatörü olan adamlar senin karşında böyle anahtar saat maymun oldu. 1-2 senede çocuk getirmek yasaklandı. O yüzden baba oğlum biraz böyle imzamız var yani. Ama kulenin yanından geçesi iyi. Serseri ya, yapacak bir şey yani. Annem de orada ya, şimdi biz de oradayız. Veci gibi takılıyor yani. Peki bir yerden sonra yani bütün uçak modelleri aynı hamburger mi yoksa hepsinin farklı şeyi var mı? Aynı hamburger bile değil. Bir tanesi her zaman sevdiğimiz kantin tostu var, çift kaşarlı tost. Bir tanesi çok iyi bir hamburger, bir tanesi çok iyi bir et. Yani hepsi çok farklı. Yani şunda bu bazı insanlar diyor uçak işte ya tamam çekiyorsun kalkıyor iniyorsun ama ayak pedalı var. Şöyle bir şey söyleyeyim, yani arabalar gibi değil. Mesela bir arabaya binersin, en iyi arabaya binersin atıyorum. Bence şu an dünyanın en iyi muscle car'ı Dodge Challenger. Dodge Challenger'a binersin, gaz frendir, vitestir, direksiyondur. Ama atıyorum buradan Anadolu'ya binersin. Onda da gaz fren artı debriyaj vardır, vitesi vardır. Yani aslında mantık aynıdır hani. İyi bir kullanıcıysak da ama uçak öyle değil. Her şeyi farklı. Sistemi farklı, kullanımı farklı. Yeni nesil uçakların özellikle
Artık joystick'te kullanıyorsun yani. Evde bilgisayar oyunu gibi oynar gibi joystick'te kullanıyorsun. Senin en sevdiğin? Ben bir uçak tipinde uçtum. Airbus A3. O da dediğim gibi yani büyük yük kamyonu. 198 kişilik bildiğin tırdı yani. Tır şoförü gibiydik. Onun dışında başka bir uçakta uçmadım. Zaten 3 sene gibi bir zaman yaptım. 1740 saat 12 dakika uçuşum var. Wow diyebilirsiniz. Biraz iyi yani 3 sene için. Bir de ben hatırlıyorum ilk tanıştığımızda sen de bana şunu söylemiştin. Hani bir yerden sonra otobüs şoförü gibi hissettiğim için bıraktım Kerem demiştin. Yani tabii ki de şimdi evet pilotum dediğin zaman bütün kapılar açılıyor. Pilotum dediğin zaman insanlar böyle bir hadi ya falan oluyor. Yani bunda da ilgili bir hikaye var. O zaman böyle uçarken eski sevgilim, o zaman işte görüştüğümüz üniversiteden arkadaşlarımla sevgilileriyle buluşacağız. Biz de gidelim mi dedi. Ben de tabii ki dedim yani hani çevrenle tanışalım çünkü iyi bir ilişkimiz vardı. Gittik. O zaman da yani benim hani bu kadar dövmem yoktu ama yani her zaman hiçbir zaman ben böyle çok böyle cix şey olmadım hani gömlek bağrı buraya kadar açık altında bir tane pantolon bir gittik. Çocukların hepsi takım elbiseyle böyle gömlek mendil takım falan. Dedim olur tamam falan filan şey yapacak bir şey. Adam var yani sofrada bir muhabbet var işte ben gelecekte şunu CEO'su olacağım ben şunu yapacağım şöyle bir fikrim var buradan yürüyeceğim Elon Musk kimmiş falanmış gibi. Ben de orada böyle kamyon şoförü gibi oturuyorum yani tabiri caizse içiyorum falan. Sonra bir an böyle tabii bütün o hava atmaları bitti falan filan başladılar şimdi kime sarsak diye baktılar ben garip olduğum için yani onlardan olmadığım için bana da sen ne yapıyorsun ya falan dediler tamam mı? Dedim ben pilotum. Böyle bastılar, grupta da bir tane fırlama olur ya. İçince hepimiz pilot değil miyiz ya dedi böyle tamam mı? Her de içince hepimiz pilotuz dedim. O zaman da apron kartım vardı. Kaptan pilot yazıyor. Apron kartını verdim. Ya o havalar, civalar, koçun başına geleceğim, oradan onu yapacağım, şuradan boru çıkartacağım, bilmem ne yapacağım diyen adamların hepsi kollarını böyle defaydılar. Abi kalkarken kaç yapıyor bu? Yani pilotluk öyle bir meslek. Gerçekten. Herkesi alt edebiliyorsun, herkesi şey yapabiliyorsun ama ben dediğim gibi bilmiyorum hiçbir zaman severek yapmadım ya. Ben akşam döneceğim yeri bilmek istiyorum. Biraz boğa burcuyum. Keyfime çok düşkünüm. O yüzden akşam döndüğüm yer belli olsun istiyorum. Ben bir gün gideceğim. Akşam kalacağım diye Sudan'a gittim. 6 gün kaldım. Yani yanında ne kıyafet var ne bir şey ve Sudan'dasın yani. Konyalıların bir tane AVM'si var. Etli ekmek yapıyorlar. Ama etli ekmeğin içindeki etin ne olduğunu bilmiyorsun Sudan'da olduğu için yani. Bazen o yüzden bir de ilk release olduktan sonra 47 gün Pakistan'da kalmak beni biraz galiba şey yaptı yani bu konuyla ilgili. Ama evet yaptım. Deriyle hostes arkadaşlarımda görmüştüm ya. Yani mesela dünyayı dolaşıyorlarmış gibi duruyor ama abi mesela bir ülkeye gidiyorlar. Bir iki gün kalıp hemen başka bir yere gidiyorlar. Ve o kadar yoruluyorlar ki. Bir iki gün kalıyorsa şöyle bir şey var yani şimdi bu 2 kare, 3 kare, 4 kare diye geçer yani. Bir iki gün kalıyorsan gene iyi. Çünkü o ülkenin atıyorum merak edilen bir yerini veya herhangi bir tarihi bir şey merak ediyorsun gezmeye hakkı ama çoğu uçuş artık yani git gel olduğu için iniyorsun havalimanından çıkmıyorsun 5-6 saat sonra kalkıyorsun geliyorsun. Aynen. Artık büyük tip uçaklarda çok yatı oluyor. Ama şöyle bir şey var şimdi yani nankör herif pilot olmuşsun onu mu sevmedin diye kesin birileri söylüyordur. Nankörlük etmeyeyim. Ben pilotluk sayesinde yani belki aklıma gelmeyecek yerleri gördüm yani. Aklıma gelmeyecek şeyler yaşadım yani gittiğim ülkelerde. Evet. Evet. Pilotluktan sonra ne yaptın? 2016 yılında bir beyin kanaması geçirdim. 26 Mart 2016'da. Neden diye sorarsanız çok stres sıkıntı yaptığım veya çok ayrıntısı bir adam olduğum için aslında. Belki pilotluğu da o yüzden o kadar çok sevemedim. Çünkü çok ayrıntısı. Hani her türlü senaryo aklıma geliyor ve onlar artık biraz rahatsız ediyor. Bir beyin kanaması geçirdim. Sonra geriye dönmem bir 7-8 ay sürdü. Yürümeyi, koşmayı her şeyi yeniden öğrendim. Burada biraz küçük Emre hikayesi gibi oluyor ama yani bu gerçek. Ondan sonra araba benim küçüklüğümden beri merakım. Şansımızda işte tanıdıklarımız vardı ve o vardı bu vardı. O zaman yaşadığım yerde bir tane galeri vardı. O galeriyle ortak iş yapmaya başladık ve A+ araba alıp satmaya başladım ben. Bir anda galerici oldum yani. Ama kaçırdığım bir nokta varmış galericilikte. Ben hiçbir zaman her zaman araba diye bakıyordum. Yani tırnak içinde söylüyorum. Benim dükkanıma geldikleri zaman o zaman da biraz dövmem vardı yani. Veya tipimi gördüğü zaman insanlar hep böyle giyinen bir adamdım yani. Dükkan senin mi? Patronu çağır bakalım ya araba bakacağız falan dediklerim hep çünkü Türkiye çapında özellikle İstanbul'da galerici dediğin zaman beyaz yüksek yakalı gömlek giymen lazım, tek ceket giymen lazım ve yani telefonun anahtarını sigaranı masanın üstüne koyman lazım. Tabii ben öyle bir tip olmadığım için çok sakin kaldık. Ondan sonra
Öyle böyle derken hayat şartları başka şeylere evirdi beni yani. O da ama çok istediğim, çok sevdiğim ve küçüklüğümden beri hayran olduğum bir şey olduğu için yaptığım seneler boyunca çok keyif aldığım işlerden biriydi yani. Hani birçok iş yaptım. En çok hangisi dersen araba ve styling diyebilirim yani. 2016'daki beyin kanaması hani neden gerçekleşti? Onun hani pilotlukla bir alakası var mı? Stresli hiçbir şey, basınçla alakası yok, kazayla alakası yok, düşüp kafamı bir yere vurmadım veya atıyorum herhangi bir şey olmadı. Tek sebebi stres sıkıntı, çok düşünmek. Bu Ebru Gündeş'i belki hani yaşı yetenler varsa hatırlar diyeceğim de burada da şimdi benim yaşım ortaya çıkıyor yani. Ebru Gündeş stüdyodayken bir anda gözleri kayıp gitmişti. Dünya üzerindeki canlı yayında hani çekilen bir videoda beyin dalgası geçen ilk insan. Benimki de Ebru Gündeş sendromuydu. Türkiye'de geçiren 4 kişiden biriymişim. Geçirdiğim hastalık bile tektir yani. Her zaman kimsenin yapmadığını yaparım. Ondan sonra o öyle oldu ama çok şey öğretti. Evet. Yani sonrasında nakaat dönemi, kendime gelme dönemi çok şey öğretti yani. Hani bir dalaylama olmadım belki ama çok şey öğrendim. Kendimi geliştirmek için veya bazı şeyleri düşünmek için çok zamanım vardı. Çünkü 24 saat evde yatıyordum yani bir şey yapmadım. İşte belki de sevdiğin şeyleri yapayım, sevdiğim şeyleri yapayım kafası da. Evet, ondan önce de vardı. Yalan söylemeyeyim yani hiçbir zaman böyle hani okulda bile okul takımında olduğum için eşofmanımda şeye girerdim. Bir de dediğim gibi biraz rahat bir adam. Bir de beni sıkıştırdığı zaman biraz böyle çırpınarak kaçan bir adam yani. Çok sıkıştırmaya gelemiyorum. Ondan önce de evet istediğimi yapayım, merak ettiğim şeyleri yapayım diye bir hayalim vardı. Ama 20 yaşındasın işte babam pilot hani. Ki bizim dönemimizde üniversiteyi bitirdikten sonra benim bütün arkadaşlarım işte işini kurdu, artık evlenelim, çocuk yapalım. Böyle muhabbetler var ki hani şu an Z kuşağının yaşantısına baktığım bu çok dikkat çekmez ama bizim dönemimizde ben aykırı olandım yani. Çünkü üniversite okudum, evlenmedim. Atıyorum üniversite bitti, evlenmedim. Arkadaşlarım işte iş kuruyordu, ben sevdiğim işleri yapıyordum, hep aykırı bir tiptim. Kesinlikle. O yüzden her zaman onun şeyini yedim yani. Zorluğunu da yaşadım, ekmeğini de yedim ama. O dediğini ben kesinlikle sende görüyorum ya. Mesela bir sürü arkadaşların evlenirken, aile kurarken sen işte ben hayallerimin peşinde koşacağım. Yani başarılı olsam da olmasam da ben bunu yapacağım ya. Evet. Ve o mesela şimdi belki norm olarak görülüyor. Hani böyle herkes tarafından Evet. kabul ediliyor ama senin dönemin... Benim dönemimde kabul edilmiyordu. Halen daha aslında kabul ediliyor hani. Nasıl kabul ediliyor? Birisi geldiği zaman benim bir de hani fiziksel tipimi işte dövmelerimi gördüğü zaman tamam ya bu adam bunu yapmıştır. Bu adam zaten başka bir şey yapmaz diyor ama o zaman öyle değildim yani. Hani mesela ben bunu düşündüm, buna karar verdiğim zamanlarda hepimizin karanlık bir geçmişi vardı. Benim de böyle Yusuf Miroğlu olduğum, Polat Alemdar olduğum zamanlar vardı yani. Böyle kumaş pantolon giyip böyle üstüne gömleği yakasını açtım dönemde. Ben o zaman da ama hep bu kafadaydım. Dediğim gibi yani hiçbir zaman normal normlarda bir adam olmadım yani. Evet bunun yüzünden çoğu arkadaşım görüşmedi. Tabii ki de bir Türk kadın klasiği, çok özür dilerim seksist bir konuşma olacak ama Engin'le evlendik artık, Engin'le görüşmesen iyi olurlar. Hadi ya. Çocukluk arkadaşı evet yani bunlarla hepimiz karşılaştık ama Sen en son kişi olabilirsin ya o konuda. ya ama işte bizde biraz Kerem şöyle yani ön yargı var yani şimdi beni koy hiç dövmesi olmayan normal tiplerde benim boyutumda benim kilomda bir adam koy herkes der ki tamam bununla iş yapalım buna güvenelim falan der eğer reklamcı veya aykırı bir iş yapmıyorsa. Biraz Türkiye'de bu ön yargı çok olduğu için insanlarda da bir şey oluyor yani senin görseline bakıp yok ya bu bizden uzak olsun veya çılgındır delidir serseridir diye çok yakıştırılır yani. Bu konularda mesela bildiğim kadarıyla camiye de gittiğin için mesela orada da garip bir olaylar oluyor değil mi? Yani benim hayattaki aslında her zaman bu konularla ilgili hayattaki her zaman görüşüm şu oldu yani. Son 10 yıldır daha çok var bu. Beni tanıyan tanıyor. Tanımayan da canı sağ olsun. Tanımak isteyen tanır. Ha, beni tanıdıktan sonra herkesin konuştuğu şey çok benzer olur. Çünkü içimi gören insan benim ne olduğumu görür. Dediğin gibi yani benim için bayram namazları inanılmaz bir aktivitedir benim için. Yani çok severim. Önceden giderim, geç çıkarım. Bunun üzerine bizim ailemizde, hepimizin, bizim dönemimizden gelen bir bayram kahvaltısı klasiğim vardır. Kim olursa olsun yani hani o gün etrafımda kimse yoksa bir tane komşulara derim ki gel bir bayram kahvaltısı edelim. Benim için bunlar önemli. Zaman zaman yani mümkün oldukça cuma namazlarına gitmeyi severim ama bu benim beyin kanamasından sonra Kur'an'ın 4 tane çevirisini okuduktan sonra bunları yapmaya başladım. Yani aslında bana öğretilmedi. Yani benim rahmetli Ramazan'da bile rakı içerdi yani. Biz Karşıyakalıyım ben. Biz hani gevur olan tarafız yani. Yani her zaman gevur diye adlandırılan tarafız. Benim babam ayranın içinde rakı içerdi yani. Öyle bir aileden yani. Kimse bana namaz, dua oku yap diye bir şey öğretilmedi. Yani Kur'an kursuna hiçbir zaman göndermediler beni. O yüzden
Bunlar da sevdiğim şeyler ama dediğim gibi ya bunların gerçek amacını okuduktan sonra "Aa, evet bir deneyeyim" deyip hoşuma giden şeyleri yaptım yani. Yani şu an çok koyu musun derse hayır, çok açık mısın derse hayır ama bence güzel bir aktivite bayram namazı. Ve onun dengesini buluyorsun aslında. Yani işte o da mesela günümüz dünyasında çok az kaldı. Yani ya herkes kutuplaştı. Ya sağda Ya 5 solda. vakit namaz kılıyor ya da bütün gece kedi kesip kanını içiyor yani aslında hani. İnsanlar ama halen daha yani 2024 senesi oldu. Halen daha çok garipsiyorlar yani. Teşvikiye Camii'nin şimdi değişti ama eski imamı ben bayram namazında içeri girdiğim zaman beni gördüğü zaman hani vaaz verirken "Hoş geldin boyalı Müslüman" derdi. Hadi canım. Aslında komik bir şey gibi gözüküyor ama aslında bence imamın ne kadar, o imamın tabii ki de yani öyle istisnalar kaydı bozan ne kadar açık görüşlü olduğunu gösteriyor yani. Espriyle karışık "hoş geldin" diyor ve herkese gösteriyor ya, bak bu böyle bir adam da geliyor. Hani çünkü "hoş geldin boyalı Müslüman" deyince bütün cemaat çünkü dönüp şöyle bir bakıyor. Bu kim amına koyayım falan diye yani, anladın mı? O yüzden yani hani her zaman bir şey oluyor ama zamanla aşacak mıyız, aşmayacak mıyız artık onların peşini bıraktım ben ama ben şey yapıyorum. Evet böyleyim. Camiye geliyorum. Evet böyleyim. Saçma sapan bir eğlenceye gidiyorum. Artık biraz çok eskiden beri böyle aykırı bir tip olduğum için, aykırı derken yani çok böyle yakışıklıyım, cool falan demek istemiyorum hani. Olmayan şeyleri yapan bir insan olduğum için ve dövmelerden belli zaten. Geçmişten beri artık alıştım. Girdiğim yerden uzaylı gibi bakmalarına da alıştım veya kabul etmemelerine de alıştım ve ben istediğim yerde istediğim şekilde oluyorum. Siz kabul ederseniz edersiniz, etmezseniz de canınız sağ olsun yani. Aynen öyle. Engin, o zaman seni hafiften boks ringine alalım. Bakalım. Tamam. Hayata karşı attığın yumruklar gibi ringde de yumrukların nasıl? Nihat Doğan gibi olmasın, deminden beri dedim yani spor yapıyorum öyle kaldırıyorum böyle 70 kiloya geldim. Yapsana bir saat ısınmam lazım lan, bir saat ısınsak buhar oluruz her şey. Ben de boksingine çıkıp değil mi kolları kaldıramıyormuş falan. Sevinirim, güzel olur. Bakalım neler yapıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Görüşürüz.